Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister ana yemeklerinizin yanına ister kahvaltıya gönül rahatlığıyla hazırlayıp tüketebileceğiniz çok lezzetli bir kışlık sos tarifi ile geldim. Eminim çok beğeneceksiniz. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kapya biberlerimi hazırlamakla işime başladım. Toplamda 2,5 kilogram kadar kapya biber kullanacağız. Öncelikle tabii ki de dış kısmını güzelce yıkadım. Önceden hazırladım. Kurumasını bekledim. Daha sonra içlerini yani çekirdekli kısımlarını elimle aynı videoda gördüğünüz şekilde içe doğru önce bastırıp daha sonra geriye çekerek tamamen boşalttım. Bu şekilde yapıp daha sonra közlerseniz işiniz daha da kolaylaşmış olur. Resmen bir işkence gibi bir şey diyebilirim. Gerçekten de daha sonrasında yani közleme aşamasından sonra içini boşaltmak çok zor oluyor. İçerisinden çekirdekleri çıkarmak resmen diyemem yani ne kadar zor olduğunu ancak yapanlar bilir. O yüzden hepinize tavsiyem öncelikle içlerini güzelce çıkarın, ardından fırın tepsisine dizin. Daha sonra fırınınızın en yüksek ayarı kaç ise bende 230'du. Ona ayarladım ve 230 derecede pişmeye yani közlenmeye bıraktım. O közlenirken hemen hızlıca domatesleri hazırlıyorum. Toplamda 1,5 kilogram kadar da domates kullanacağım. Şu an videoda 2 kilogram kadar var ama ancak ben sadece 1,5 kilogramını kullandım. Onları da önceden yıkamıştım, hazırlamıştım. Süzgecin üzerinde bekletmiştim. Daha sonra kabuklarını ince güzelce soyuyorum. Bu şekilde artık domatesler de hazır oldu. Hemen hızlıca küp doğrayalım. Neden bu şekilde doğramayı tercih ettim biliyor musunuz? Çünkü tezgahın üzerine koysam domates çok sulanıyor. Her taraf su içinde kaldığı için. Ben de böyle bir fikir edindim. Sizler de ilk defa gördüyseniz mutlaka bu şekilde deneyin derim. Gerçekten çok da pratik oldu açıkçası. Hızlıca domatesleri güzelce doğradım. Tamamını tencereye aldım. Hazır ettikten sonra ocağı orta ateşte açtım. Tencerenin kapağını kapattım ve pişmeye bırakıyorum. Çok uzun süre pişirmenize gerek yok. Sadece tamamen suyunu salıp yumuşaması yeterli olacaktır. Bu aşamada artık biberler de yeteri kadar közlenmiş durumda. İlk sıcaklığı geçmesini sadece bekledim. Hemen hızlıca kaynar kabuklarını soymakla işime devam ediyorum. İsterseniz fırını kapatın. Bir 10 dakika içerisinde kalsın. Kendiliğinden daha da fazla yumuşayacaktır. Veya üzerine bir poşet geçirirseniz kabukları daha da yumuşamış olur. Ben fırını kapattım. 2-3 dakika dinlendirdim. Kendi kendine daha da buharlandı ve kabukları yumuşayıp oldukça hızlı bir şekilde çıktı. Tamamının kabuklarını hızlıca soyduktan sonra hazırladım ve kaynayan domateslerin üzerine ekliyorum. Az önce de söylediğim gibi domatesleri çok uzun süre kaynatıp tamamen pişirmenize gerek yok. Sadece domatesler yumuşasın, suyunu tamamen salmış olsun. 10 dakika kaynadı mı yeterli. Biberleri ekledim. Üzerine 2 diş kadar da sarımsak ilavesi yaptıktan sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Ardından tencerenin kapağını kapattım. Böylece 5-10 dakika içerisinde sarımsaklar da yumuşayana kadar güzelce pişirdim. Tencerenin kapağını mutlaka kapatın. Etrafa çok fazla sıçrıyor gerçekten. Bu arada üzerini kapattım. Hemen saate bakayım 10 dakika geçsin sonra bakarım gibi bir şey de yapmayın lütfen. Ben videoda hızlı geçtiğim için o şekilde anlatıyorum. Ancak mutlaka ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin lütfen. Daha sonra ocağı kısık ayara getirdim ve blenderdan geçiriyorum. Eğer blenderdan geçirilen sosları yani tamamen pürüzsüz şekilde olan sosları çok sevmiyorsanız içerisine kapya biberleri doğrayarak da ilave edip o şekilde de kavanozlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış.
Ben tamamen pürüzsüz şekilde geçirdim ve bu aşamada gerçekten çok dikkat edin. Çok fazla etrafa sıçrıyor. Hemen ocağı kapattım. Daha sonra işime devam edeceğim. Hızlıca üzerine bir silme yemek kaşığı kadar salamura yani iyotsuz tuz ekledim. Mutlaka iyotsuz olmalı, aklınızda bulunsun. Bir dolu yemek kaşığı pul biber ilavesi yaptım. Eğer kırmızı acı biberiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Pul biber hafif acı olmasını sağlıyor. Ben öyle daha çok sevdiğim için kullandım. İsteyenler hiç acı olmadan da hazırlayabilirler. Bir çay bardağı da sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim ve orta ateşte 5 dakika kadar daha kaynatalım. Böyle videoda gördüğünüz şekilde olduysa artık hazır olmuş demektir. Eğer tam ekmeğe sürmelik kıvamda olmasını isterseniz domatesin suyunu tamamen çektirip daha sonrasında üzerine biberleri eklerseniz kıvamı çok daha koyulmuş olur açıkçası. Ancak ben böyle makarnaların, köftenin yanına kullanmak için hazırlayacağımdan böyle yapmayı tercih ettim. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi uygun bir tencerenin içerisinde kapakları güzelce kaynattım. Daha önceki tariflerimde de her zaman sizlere söyledim. Kullanacağınız kapaklar sıfır, kullanılmamış olsa bile mutlaka güzelce kaynatın. Tamamen steril olsun ki daha sonrasında sorun çıkarmasın. Kurulayalım ve bu şekilde kavanozları da yıkadım, kuruladım. Daha sonra hiç bekletmeden hemen tencereye getirdim ve kavanozlarımı doldurmaya başladım. Ocağın üzerinde doldurup bir taraftan doldurup diğer taraftan kapatabilirsiniz. Ben çekim aşamasında o şekilde yaptığımda çok zorlandığım için tencereyi önce tezgaha aldım. Daha sonrasında işime devam ettim dediğim gibi. Ancak direkt ocak üzerinde de doldurabilirsiniz. Hemen serviste sizlere göstermek için yani sunum için de geriye kalanını uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Hem rengi hem lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Bu tabaktakini akşam el açması mantının yanında yani üzerine sos olarak kullandım. Gerçekten nefis bir sostu. Mutlaka kaydedin, deneyin. Dediğim gibi ister kahvaltıda yapın, kahvaltıda tüketin, ister ana yemekleriniz yanında hiç fark etmez. Oldukça lezzetli bir sos tarifi. Denerseniz eğer deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hemen hızlıca kavanozların kenarlarını güzelce peçeteyle sildim ve kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Kapaklarını kapattıktan sonra üzerlerini bir bezle örtelim ve ertesi güne kadar tamamen sıcaklığı geçene kadar bu şekilde kavanozlarımızı bekletelim. Ardından serin, güneş görmeyen kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. 2 seneye kadar tazeliğini koruyacaktır. Eğer yeteri kadar kaynattıysanız, kavanozunuz kapaklarınız sterilse hiçbir sorun yaşamayacağınızdan eminim. İsterseniz de şöyle benim gibi ekmeğin üzerine sürüp de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.